Herkese merhaba. Bugün sizi müthiş bir bilimsel dedektiflik hikayesine davet ediyorum. Konumuz, antik bir şehrin ani ve şiddetli bir şekilde nasıl yok olduğu. Şöyle bir düşünün. Antik bir şehir, gökyüzünden gelen ateşli bir patlamayla bir anda yok olabilir mi? İşte bu, bugün mercek altına alacağımız o sansasyonel iddianın ta kendisi. Bakalım bilim bu konuda bugün ne diyor? Hadi o zaman bu gizemli hikayeye dalalım ve her dedektiflik hikayesi gibi biz de işe olay mahallinden başlıyoruz. Karşınızda Tal el Hammam. Bakın, Tal el Hamam öyle sıradan bir yer değil. Burası Ürdün Vadisi'nde kendi döneminin süper güçlerinden biri. Düşünün, komşusu Eriha'dan tam 5 kat daha büyük. Bölgede on binlerce insana ev sahipliği yapıyor ve sonra takvimler yaklaşık MÖ 1650'yi gösterdiğinde bir anda puf, yok oluyor. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Tam 600 yıl boyunca kimse o topraklara adımını atmıyor. İşte bu durum gizemi iyice körüklüyor. Yıllarca süren bu sessizliğin ardından 2021'de bilim dünyası adeta sarsıldı. Ortaya atılan bir makale, bu gizemli yok oluş için şok edici bir teori sunuyordu. Cevap, gökyüzündeydi. Peki neydi bu teori? Kozmik hava patlaması. Şöyle hayal edin, devasa bir meteor ya da kuyruklu yıldız dünyaya doğru geliyor ama yere çarpmadan atmosferin üst katmanlarında şehrin kilometrelerce üzerinde infilak ediyor. Tıpkı 1908'deki Tunguska olayı gibi. Bu patlama inanılmaz bir enerji, bir şok dalgası ve cehennemi bir ısıyı yeryüzüne gönderiyor. Her şeyi silip süpürecek kadar güçlü. Teori güçlüydü. Peki ya kanıtlar? İşte ilk kanıt, akıl almaz bir sıcaklık. Arkeologlar alanda buldukları seramiklerin, kerpiçlerin resmen cama dönüştüğünü gördüler. Bunun olabilmesi için gereken sıcaklık ne kadar biliyor musunuz? 1500 derecenin üstü. Bu normal bir şehir yangınının falan çok çok ötesinde bir şey. Ve dahası da var. Erimiş zirkon taneleri, erimiş kuvars taneleri, hatta erimiş kromit. Bakın, kromitin erimesi için yaklaşık 2265 santigrat derece sıcaklık lazım. Bu volkanik lavdan bile daha sıcak. O dönemde insanoğlunun böyle bir sıcaklık yaratmasının imkanı yok. Sadece ısı da değil, bir de muazzam bir basınç söz konusu. Araştırmacılar şoklanmış kuvars adını verdikleri bir mineral yapısı buldular. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu yapı doğada sadece iki şekilde oluşuyor. Ya bir nükleer patlamayla ya da bir göktaşı çarpmasıyla. Yani bu olayın adeta parmak izi, bir nevi imzası gibiydi. Ve kanıtlar gelmeye devam ediyor, yıkımın olduğu katmanda dünyada pek de rastlanmayan şeyler buldular. Minik demir kürecikler, elmasa benzer karbon parçacıkları ve en önemlisi platin ve iridyum gibi elementlerde ani bir artış. Bu elementler göktaşlarının tipik bileşenleridir. Yani resim giderek netleşiyordu, katil uzaydan gelmişti. Ama belki de en tüyler ürpertici kanıt insan kalıntılarıydı. Bulunan kemikler bir savaşta ya da depremde görebileceğiniz gibi değildi. Tamamen parçalanmış, eklemlerinden ayrılmış, dağılmış bir haldeydi. Bu korkunç tablo ancak sesten kat kat hızlı hareket eden bir şok dalgasını yapabileceği bir şeydi. İnsan vücudunu anında paramparça eden bir güç. Yıkımın boyutu gerçekten de eşi benzeri görülmemişti. İşte tam bu noktada her şey çok net görünüyor değil mi? Ama hikayemiz burada bir Hollywood filmindeki gibi keskin bir dönüş yapıyor. Çünkü bilimde bir kural vardır. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir. Ve bilim camiası bu iddiayı çapraz sorguya çekmek için kolları sıvadı. Peki bu sunulan kanıtlar gerçekten o kadar kesin miydi? Acaba başka bir açıklaması olabilir miydi? Diğer bilim insanları aynı kanıtlara baktığında ne gördü? İşte şimdi hikayenin diğer yüzüne bakma zamanı. Eleştiriler çok geçmeden gelmeye başladı. Farklı uzmanlar, jeologlar bir saniye dediler. Bu erimiş malzemeler illa bir göktaşı patlamasıyla olmak zorunda değil. Bazı yoğun yangınlar veya jeolojik süreçler de benzer sonuçlar doğurabilir. Hatta o parmak izi olarak sunulan şoklanmış kuvarsın bile aslında textbook tanımına tam uymadığını savundular. Kısacası o kaya gibi görünen kanıtların temelinde çatlaklar belirmeye başlamıştı. Bu arada tartışma sadece kanıtların yorumlanmasıyla sınırlı kalmadı. Bazı eleştirmenler çalışmayı yapan ekibin motivasyonlarını da sorgulamaya başladı. Yazarlardan bazılarının kutsal metinlerdeki anlatıları kanıtlamaya odaklanan kurumlarla bağlantılı olması sonuçların objektifliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Bu da bilimsel tartışmanın bir parçasıdır. Sadece veriye değil, veriyi sunanın potansiyel ön yargılarına da bakılır.
Ve işte bu eleştiriler, bu endişeler ve aylar süren bilimsel tartışmalar sonunda hikayenin nihai perdesine ulaştı o büyük, o sansasyonel makale için. Karar anı gelmişti. Bu tabii ki bir gecede olmadı. Bakın sürece. Makale 2021'de yayınlanıyor. Eleştiriler birikince dergi Şubat 2023'te bir endişe notu ekliyor. Bu bir nevi sarı kart gibi ve nihayet Nisan 2025'te yani tam 4 yıl sonra kırmızı kart gösteriliyor ve makale resmi olarak geri çekiliyor. Bu bize bilimin kendini düzeltme mekanizmasının bazen yavaş ama ne kadar sağlam işlediğini gösteriyor. Peki neden geri çekildi? İşte bu çok önemli. Geri çekme notunda teorinin yanlış olduğu söylenmiyor. Sorun çok daha temel, metodoloji ve verilerin sunumu. Hatta notta makaledeki onlarca görselin uygunsuz bir şekilde manipüle edildiği belirtiliyor. Bilimsel yayıncılıkta manipülasyon kelimesi en ciddi suçlamalardan biridir. Bu artık teorinin doğruluğunu tartışmayı anlamsız kılan bir durum. Sonuç ne mi? Çok net. Tal el-Hammam'ın bir kozmik hava patlamasıyla yok olduğu teorisi bugün itibariyle hakemli bilimsel literatür tarafından desteklenmiyor. Nokta. O manşetleri süsleyen hikaye en azından şimdilik bilimsel kanıt testini geçemedi. Peki, baş şüpheli saf dışı kaldığına göre dava dosyası yeniden açılıyor demektir. Dedektifler olarak en başa döndük. Madem göktaşı değildi, o zaman Tal el-Hammam'a ne oldu? Gelin masadaki diğer şüphelilere yani alternatif hipotezlere bir göz atalım. Masada birkaç farklı senaryo var. Savaş olabilir, yıkımı açıklar ama o 1500 derecelik sıcaklığı açıklayamaz. Deprem aynı şekilde yıkımı açıklar ama ısıyı açıklamaz. Peki ya çok büyük, kontrol edilemeyen bir şehir yangını? Bu bile o erimiş mineralleri yaratacak sıcaklığa ulaşamaz. Bir de ilginç bir teori var, bölgedeki toprağın aşırı tuzlanması. Bu belki o 600 yıllık terk edilişi açıklayabilir ama o ani, şiddetli yıkımı asla açıklamaz. Gördüğünüz gibi her bir teori bir soruya cevap veriyor ama diğerlerini cevapsız bırakıyor. Yapbozun tüm parçalarını birleştiren bir senaryo henüz yok. Şimdi toparlarken çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Çünkü bu hikayede aslında bir değil, iç içe geçmiş iki farklı gizemden bahsediyoruz. Bunları karıştırmamak lazım. Bakın birinci gizem tamamen arkeolojik. Milattan önce 1650'de Tal el-Hammam'ı ne yok etti? Bu bilimsel kanıtlarla cevaplanması gereken bir soru. İkinci gizem ise tarihsel ve teolojik. Acaba Tal el-Hammam kutsal kitaplarda adı geçen Sodom şehri mi? İşte bu bambaşka bir tartışma. Bugün konuştuğumuz o geri çekilen makale sadece ilk soruyla yani şehrin nasıl yok olduğuyla ilgiliydi. İkinci soruyla bir ilgisi yoktu. Aslında Tal el-Hammam'ın hikayesi bize kayıp bir şehirden çok daha fazlasını anlatıyor. Bize bilimin kendisini nasıl işlediğini gösteriyor. Ne kadar heyecan verici, ne kadar sansasyonel bir hikaye olursa olsun eğer kanıtlar sağlam değilse bilim eninde sonunda kendini düzeltir. Bu süreç bazen uzun sürer, tartışmalı olur ama sonunda doğru olan, kanıda dayalı olan yol bulunur. Bu sistemin ne kadar sağlıklı çalıştığının en güzel örneği. Ve ben de sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Bilim böylesine sansasyonel bir iddiayla karşılaştığında gerçeğin peşinden nasıl gider? Bu hikaye bize gösteriyor ki bu yol sabır, şüphecilik ve en önemlisi yanlış olduğunu kabul etme erdemi gerektirir. Tal el-Hammam'ın sırrı belki hala tam olarak çözülmedi ama bu arayışın kendisi işte asıl hikaye bu.